Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri 2002 yılına götürüyorum. Beyazlarda Kasparov, siyahlardaysa Kalifman. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil B5, İspanyol açılışı, at D4, F3 atına baskı yaparken fili kazanmak istiyor. At alır D4, E alır D4. Değişimler sonunda Kalifman'ın D dikeyinde duble piyonları oluştu. Bu bir zayıflık olabileceği gibi aynı zamanda D4'e gelen piyon kritik kareleri kontrol ediyor. Kısa rok şah güvenliğini sağladı. C6 tempoyla fili isteyerek C6'yı sürdü. Fil C4. Kasparov rakibinin D5'i tempoyla sürmesine izin veriyor ama bir sebebi var. D5 E alır D5, C alır D5. Değişimler sonunda Kalifman'ın D dikeyinde ayrık duble piyonları bulunuyor. Bu piyonlar taşlar sadeleştikçe bir zayıflığa dönüşecek olsa da şimdilik Kalifman'a merkezde hakimiyet sağlıyor. Kasparov fil B3 gelirse inisiyatifi rakibine bırakırdı. Fil B5, Kasparov'un rakibine D5 tempo ile sürmesine izin vermesinin sebebi buydu. Fil şah temposuyla istekten çıkıyor. Fil D7, Kasparov fil alır D7 yaparsa Kalifman vezir alır D7 ile vezirini tempoyla geliştirecek. Kale E1, tempoyla kalesini açık E dikeyine getiriyor. Göze çok doğal gelen file E7 hamlesi hızlıca oyunu kaybederdi. Vezir G4, ver G7'yi, devamında ver kaleyi. Şah F8 ile G7 korunmaya çalışılırsa Kasparov vezir alır D7 hamlesiyle fili kazanır. Kalifman bu konumda at F6 ile vezire saldırırsa vezir alır G7, kaleyi istediğinde kale G8. Tempoyla veziri istiyormuş. Devamında fil alacakmış gibi dursa da Kasparov E dikeyindeki açması kullanarak vezir alır F6 hamlesiyle atı alırdı. Fil alır B5. Fil alsa bile Kalifman'ın şahı merkezde kalır ve Kasparov'un kazanca giden bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? Kale E1. At E7. Filin çaprazını kapatsa da en iyi tercih bu. Oyun tamamen tempo mücadelesi ekseninde ilerliyor. Hangi tarafın gelişimde bir adım öne geçtiği konumun kaderini belirliyor. C4. Kasparov fil alır D7 ya da fili geri dönerek tempo kaybedemezdi. C4 sürüşüyle fili destekledi. Kalifman D alır C3 ile geçerken alma yaparsa fil alır D7, vezir alır D7, D alır C3. Kalifman'ın kısa rok atabilmesi için çok fazla tempo harcaması gerekiyor. O kadar zamanı yok. Şah merkezde ve Kasparov hızlı bir şekilde saldırıya geçecek. Uzun rok, file 3, ver A7'yi, şah B8, at D2. Bu Kasparov'un gelişim üstünlüğü sayesinde önde olduğu bir oyun olurdu. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. C4, A6, ver fili, fil A4'e kaçarsa fil alır A4, vezir alır A4, Kalifman vezir D7 hamlesini tempo ile yapar. Vezirler değişildiğinde oyun sonuna geçileceği için şahın merkezde kalması Kalifman açısından bir avantaja dönüşecekti. Bu yüzden Kasparov vezir değişiminden kaçınmak için vezirini geri dönerek bir tempo kaybedecekti. Fil alır D7, vezir alır D7, Kalifman tempoyla vezirini geliştiriyor. Kasparov ne elde etti? Rakibine A6 sürüşünü yaptırmış oldu. Kalifman uzun rok atacağı için Kasparov'un B5 B4 ile vezir kanadından oluşturacağı saldırı hız kazanacak. D3 C4'ü desteklerken filin çaprazını açıyor. Uzun rok şah güvenliğini sağlıyor. Fil F4 hamlesi rakip şahın hareket alanını tamamen kısıtlasa da Kalifman'a at G6 temposunu veriyor. Devamında F5 F4 ile fili sıkıştırmayı deneyebilir. At D2, şah B8, profilaktik hamle, şah açılması muhtemel olan C dikeyinden ayrılıyor. B4, Kasparov vezir kanadından rakip şaha karşı hücum başlatıyor.
Kasparov fırsat bulursa C5 hamlesiyle merkezi kapalı tutacak. Devamında A4 B5 ile vezir kanadı saldırısına devam ederken rakibinin merkezdeki ayrık duble piyonlarına baskı uygulayacak. D alır C4. Kasparov'un C5 ile merkezi kapalı tutmasını engelliyor. D alır C4. Değişimler sonunda Kalifman D dikeyinde geçer piyon elde etti. At C6. B4'ü istedi ama Kasparov'a B5 temposunu veriyor. Kasparov B5 hamlesiyle devam ediyor. Kasparov'un vezir kanadı saldırısı hız kazanıyor. Hem ata hem A6'ya hücum ettiği için seçenekler sınırlı. A alır B5, C alır B5. Değişimler sonunda C dikeyi açıldı ve at istek altında. At B4, at C4. Filin çaprazını açıyor. Fil F4 gelmek istiyor. Vezir F5, F4 karesini kontrol etti. Kale E5, veziri isteyerek tempoyla kalesini aktifleştiriyor. Vezir C2, Kalifman vezirleri değişip baskıdan kurtulmak istedi. Fil F4, açarak saldırıları hazırlıyor. Vezir alır D1, kale alır D1, vezirler değişildi. Şah A8, Şah H2 B8 çaprazından ayrıldı. Açarak saldırılardan kaçınıyor. A3, atı istiyor. At D5'e kaçarsa kale alır D5, kale alır D5 devamında at B6, şah kale şatal atar ve alet önde kalırdı. At A2 ya da C2'ye kaçarsa Kasparov B6 sürer ve kale A5 ile bir hamlede mat isterdi. F6, kaleyi istedi. Kasparov A alır B4 ile devam ediyor ve Kalifman oyunu terk ediyor. Kasparov materyal önde. F alır E5 yapılırsa kale A1, şah B8 zorunlu, fil alır E5, şah C8'e giderse at B6, bir hamlede mat var. Örneğin fil D6, at alır D6. Açarak şah çekme tehditleri devam ediyor. Kasparov en basitinden at F7 ile açarak şah çeker ve çatal atar. Devamında materyal önde rahat bir şekilde oyunu kazanırdı. Kalifman'ın terk ettiği konumda videoyu bitirelim. A alır B4. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.